Yayınım saat 18'de canlı yayınım. Şu anda saat 17 ancak ilginç bir gelişme oldu. O nedenle canlı yayın açtım ve sizlerle paylaşmak istediğim konular var. Hangi konuda? Tabii ki son günlerin çok ilgi gören, çok merak edilen Güllü olayıyla ilgili, şarkıcı Güllü olayıyla ilgili gelişmelerle alakalı e, Tuğya'nın Tuğya'nın cezaevi değiştirme değiştirme durumu oldu. Bunu konuşacağız ve ondan önce dün arkadaşlar şarkıcü Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'la konuştum. Ferdi Aydın çok dertli. Ferdi Aydın Güllü ile kendisinin aşk yaşadığını iddia edenler olduğunu söylüyor ve bu konudan çok şikayetçi. Yaptığımız telefon konuşmasında e, bir gece evvel TikTok'ta bir yayın sırasında kendisinin Güllü'yle aşk yaşadığını, onun için Güllü'nün ölümünden sonra bu konunun bu kadar üzerine gittiğini iddia edenler olduğunu söyledi ve ben dedi evli barklı bir insanım. Eşim son derece güzel bir hanımefendi. Ben neden gül gibi eşim varken abla dediğim, bana evlat denen bir insanla beraber olayım? Bilal abi dedi, bunlar yalan, bunlar gerçek değil. Bu iftiracılara dava açacağım. Güllü benim ablamdır. Abla dediğim bir insana yan gözle bakmak bize yakışmaz. Bu iftiracıların amacı beni toplum gözünde küçük düşürmek. Onun için bunları yapıyorlar dedi. Hepsine dava açacağım dedi. Ferdi Aydın. Beni karalamak istiyorlar, bana komplo kurmak istiyorlar. Bu arada bazı televizyon kanalları da aleyhimde yayın yapıyorlar dedi Ferdi Aydın. Kasıtlı olarak yalan haber yapıyorlar. Benimle ilgili 1,5 saat konuşuyorlar canlı yayın sırasında. Benim hiç söylemediğim sözleri söylemişim gibi konuşuyorlar. Yayına bağlanmak istiyorum. Arıyorum telefonlarını, beni canlı yayına bağlamıyorlar. Bağlasalar benimle ilgili yalanlarını yüzlerine vuracağım ve söylediklerini düzelteceğim ama bana bu hakkı vermiyorlar. Şahsıma ağızlarından çok ağır sözler çıkıyor, çarptırıyorlar. Bana ait olmayan sözleri benim sözümmüş gibi söylüyorlar ve bazı muhabirler de yaptıkları haberlerle benimle ilgili yalan haberler yayıyorlar. 1,5 saat canlı yayında benimle ilgili konuşup da bana cevap hakkı vermemek hangi yayıncılığa sığar? Eee, Bana komplo uygulamak istiyorlar dedi Ferdi Aydın. Ferdi Aydın'a sordum, cezaevine girdikten sonra Tuğya'nın verdiği bir röportaj var. Avukatı kanalıyla Habertürk'e verdiği bir röportaj var ve o röportajda seni adeta hedef gösteriyor. Bunu kasıtlı mı yaptı? Her şey Ferdi Aydın'la başladı diye. Elbette dedi. İşte o da dedi, beni dedi kendi çevresine bu sözlerle dedi kendi çevresine kötülüyor dedi. Ve Türk halkına da kötülemeye çabasında dedi. Zaten başından beri dedi benimle uğraşıyorlar. Beni tehdit etmedikleri şekil kalmadı dedi. Ama bizim hiç kimseden korkumuz yok dedi Ferdi Aydın. Ve bütün söylemlerimin, bütün yaptıklarımın arkasındayım ve bu burada bitmeyecek dedi. Hepsini dedi içeriye aldıracağım dedi. Kim varsa Tuğya'nın arkasında bu işe dahil olan hepsini içeriye aldıracağım dedi. Bu arada savcılık Ferdi Aydın'ı ifadeye çağırdı ve Bircan Dülger'i de ifadeye çağırdı. Bircan Dülger'in daha önce ifadesine başvurulmuştu arkadaşlar ve o Bircan Hanım söylemişti. Abla ölmüyor, bir yolu olmalı abla diye Tuğya'nın kendisine attığı mesajları, kiralık katil tutmayı kastettiği mesajları daha önce savcılığa götürüp vermişti Bircan Dülger cep telefonundaki mesajları. Ferdi Aydın Bircan Dülger'i bu konuda yüreklendirmişti, yönlendirmişti savcılığa. Bircan Dülger'le Ferdi Aydın beraber
eee, savcılığa çağrılması elbette ki bilgilerine başvurmak üzere arkadaşlar. Yoksa şüpheli olarak değil tabii ki. Ferdi Aydın zaten başından beri bu işin ortaya çıkması için çaba gösteriyor ve ilk yayınları benimle yapmıştı. Cinayetten bir gün sonra bana bağlanmıştı ve 4 gün arka arkaya kendisiyle yayın yapmıştık. Söylemişti, anlatmıştı. Bana evlat diyor Güllü ve evlat bana bir şey olursa bunu kızım ya da oğlum yapmıştır. Bu işin peşini bırakma diye vasiyet etmişti diyor. Eee, Ferdi Aydın demişti ve ondan sonra da arkadaşlar bu konunun hiç peşini bırakmamıştı. Şimdi Güllü'nün en yakın arkadaşlarından Özlem Kara hanımefendinin ilginç açıklamaları vardı dün. O konudan bahsedeceğim. Eee Güllü'nün en yakın arkadaşlarından Özlem Kara ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinde şiddet gördü arkadaşlar. Kendisini mahkumların fena halde dövdüğü, şiddet uyguladıkları geçici koğuşta kalıyordu Tuğyan, geçici koğuşta kalıyordu. Cezaevine yeni girenler belli bir müddet geçici koğuşta tutulurlar. Ondan sonra dağıtımları yapılır koğuşlara, kalacakları koğuşlara ya da hücreye nereye gidecekse kaldığı geçici koğuşta e, mahkumlardan dayak yediği, şiddet gördüğü, sen annene Güllü ablaya nasıl böyle bir şey yaparsın diye Güllü'nün kızını darp ettikleri arkadaşlar bilgisi yayılıyor ve Güllü'nün kızının bu şiddet görmesinden dolayı cezaevi yönetiminin onu bu cezaevinde eee, artık kalmasının mümkün olmadığını ileri sürerek bir başka cezaevine, Silivri cezaevine çok daha güvenlikli olduğu bilinen Silivri cezaevine sevk edildiğini söylüyorlar arkadaşlar. Güllü'nün kızı Tuğyan Silivri cezaevine gönderildi. Kandıra cezaevindeydi ve Silivri cezaevinde eee, geri kalanını cezasının geri kalanını duruşmaya kadar orada çekecek arkadaşlar. Eee Tuğyan'a eee, Tuğyan'a şiddet uygulayan mahkumların da cezaevi yönetimi tarafından uyarıldığı söyleniyor. Tuğyan'ın bu şekilde şiddet görmesi sosyal medyada çok büyük ilgi çekti. İnsanlar buna onu döven mahkumlarla ilgili olarak da sakın onlara bir şey yapmasınlar, ceza verilmesin. Tuğyan bunu çoktan hak etmişti diye yorumlarda bulunuyorlar. Bu arada Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara arkadaşlar çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Güllü'nün ölmeden çok kısa süre önce kendisinin yanına geldiğini ve kızından çok korktuğunu, oğlundan da çekindiğini açıkladığını söyledi Özlem Kara arkadaşlar. Annesinin bir süredir kızına para vermediğini Özlem Hanım'a, en yakın arkadaşlarından Özlem Hanım'a eee, söylediğini, Güllü bir süredir para vermiyormuş kızına. Sen bana bu parayı vermezsen demiş Tuğyan annesine, giderim kızımı, Carmen'i organ mafyasına satarım. Nasılsa benim kızım değil mi? Kimse karışamaz. Benim çocuğum değil mi? İstediğimi yaparım demiş. Bakın Allah aşkına. Tuğyan'ın söylediğine bakın. Annesine gözdağı veriyor güya. Torununu, Güllü'nün torununu 2,5-3 yaşındaki o Sabu'yu organ mafyasına satacakmış annesi para vermezse. Annesini bu şekilde tehdit etmiş. Bunu söyleyen Güllü'nün yakın arkadaşlarından Özlem Kara. Güllü ölmeden birkaç gün önce yaptığı görüşmede Özlem Hanım'a bunu söylemiş arkadaşlar. Ve Özlem Hanım diyor ki kesinlikle Güllü kesinlikle her iki çocuğunu da mirasından reddedecekti, mahrum edecekti. Böyle bir karar almıştı. Evet ve Özlem Hanım Güllü bana Tuğyan'ı kızını şöyle anlattı diye
anlatıyor arkadaşlar. Kapının dibine dikilmiş, ayakta dikilmiş, bakışları içimden geçiyordu Özlem. Bakışları içimden geçiyordu. Baktım yatağım dibine kadar gelmiş. Sabahları göz göze geliyorduk ve çok rahatsız oluyordum onun o dehşet verici bakışlarından. Tuğyan'a bakın, bakışlarıyla annesini deliyormuş adeta ya. Kadın nasıl kin dolu annesine karşı ve bunu en yakın arkadaşına anlatmış. Korkar insan, evlat doğurmuş olduğu evlat da olsa kendisine bu şekilde nefretle bakan bir insandan elbette yatağında uyanır uyanmaz kafasına dikilmiş bir insan ve böyle bakıyor. Ona bir süre para vermedim diye torunumu organ mafyasına satmakla tehdit ediyordu. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Güllü'ye torununu organ mafyasına satmakla tehdit ediyormuş. Ben bunları bizzat Güllü'nün ağzından duydum demiş. Özlem Hanım, ben bunları bizzat Güllü'nün ağzından duydum. Yani o kadar bencil ki burada Tuğyan arkadaşlar. Kendisine annesi para vermiyor, harçlık vermiyor diye 2,5-3 yaşındaki o bebeği organ mafyasına satacağını söylüyor annesine. Yani bunu gerçekleştirmeyecek olsa bile bunun kafasından böyle geçirmesi yani nefret edilesi bir duygu, nefret edilesi bir şey. Böyle olur mu ya? Ve Özlem Kara, Güllü'nün evine kamera taktırmasının asıl nedeni olarak da kızından çekinmesi olduğunu söyledi. Güllü söylemiş ona. Kamera taktırdım, kızımdan çekindiğim için demiş kamera taktırdım. Ayıp olmasın diye başka arkadaşlarına işte torunumun bakıcısı falan diyordu ya arkadaşlar. Bakıcıyı kontrol etmek için falan diyordu. Hayır, kızından çekindiği için. Ve daha evvel de bir yayında söylemiştim. Dış kapıya da şifre koyduruyor ya, yüz tanıma şifresi. Kızının yüzünü tanımlamamıştı biliyorsunuz. Tanımlatmamıştı dış kapıya, daire kapısına. Ve Özlem Hanım Güllü'nün yakın arkadaşı, hatta Güllü devletten koruma talep etmeyi bile düşündü diyor. Bakar mısınız? Bundan hiç haberimiz yoktu. Bunu ilk defa duyuyorsunuz. Bazı olaylar olmuştu diyor Özlem Hanım. Burada detaya girmiyor. Dedim ki sana rahat koruma verirler. Müracaat et. Müracaat etmeyi düşündü. Ama sonra her yere girip çıkıyorum dedi. Burada esnaf çekinir, ürker. İnsanları rahatsız etmeyelim. Esnaf ürker deyince sonra vazgeçti koruma talep etmekten. Ve işte o tadilatları o evi satmak için yapıyordu. O evi satacaktı. Değerini bulsun diye o tadilatları yapıyordu. Satarken evde tadilatlar yapılıyordu ya, yaptırıyordu ya arkadaşlar. Hatta patronu Ferdi Aydın'dan da borç almıştı. Ferdi Aydın da bana söylemişti yayında. Benim o Ferdi Aydın'la yaptığım ilk yayınları 16 Eylül'de öldürüldü. 16'sından sonraki yayınları izlerseniz 16 Ekim miydi? Karıştırıyor olabilirim şimdi geçmiş zaman. Bir gün sonraki yayınları izlerseniz öldürüldükten sonra Ferdi Aydın söylüyordu. O tadilatları yapıp bu evi satacaktı. Evi satacaktı ve başka bir yere torununu alıp başka bir yere gitmek istiyordu. Torununun nüfusunu üzerine geçirip ve çocuklarını mirastan reddedecekti. Güllü çoktan yapmıştı planını. Belki de bunu da ağzından kaçırmış olabilir arkadaşlar. Tuğyan'a bunu ağzından kaçırmış olabilir belki de. Ya bir kavga anında eğer bak seni de kardeşleri de Tuğberk'i de mirastan reddedeceğim. Buradan da gideceğim zaten torunumu alıp ne haliniz varsa görün. Burayı da satıyorum dediyse o kız o öldürme planını daha ciddi şekilde düşünmüş olabilir arkadaşlar. Tabii her şey soruşturmadan sonra başlayacak, yargılama neticesinde ortaya çıkacak. Şu anda soruşturma aşamasında her şey henüz daha Tuğyan katil olarak, annesinin katili olarak savcılık tarafından gösteriliyorsa da, tutuklandıysa da hüküm giymiş değil mahkeme tarafından. Bunu da antiparantez söyleyelim arkadaşlar ve
Eee, ve Özlem Kara, Güldür'ün en yakın arkadaşı ilk defa konuşuyor arkadaşlar. O Güldür'ün ölümünden sonra ilk kez konuşuyor. Bugün ya da yarın savcılığa gideceğini duymuştum. Ya bugün gitti ya yarın gidecek Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcılığına ifade verecek. Bütün bildiklerini anlatacak arkadaşlar. Çok çarpıcı, çok çarpıcı. Burada yani Güllü'nün eee, koruma talep etmeyi düşünmesi ve eee Tuğya'nın bakışlarıyla annesinin içinden geçmesi adeta Güllü'nün ağzından çıkan bir laf bu. Kapıya dikilmiş bakışlarıyla eee, bakışlarıyla içimden geçiyordu demiş en yakın arkadaşına. Ve yatağımın dibine gelmiş sabahları göz göze geliyordum onunla. Korkuyormuş Güllü. İnsan doğurduğu evlattan korkar mı arkadaşlar? Kızından korkuyordu, oğlundan da çekiniyordu. Tuğberk kendisini masum gibi göstermeye çalışıyor ama arkadaşlar Tuğberk de az değil, oğlu da az değil. Yani boş yere, boşuna o cenaze günü tabutun başında fısıldayarak annesinden özür dilemedi Tuğberk. Kim bilir kadınla neler yaptılar arkadaşlar. Kim bilir zavallı Güllü neler çekti arkadaşlar. Ve Tuğya'nın bana para vermezsen kızımı Carmen'i organ mafyasına satarım diye annesini tehdit etmesi. Olacak şey değil. Olacak şey değil arkadaşlar. Olacak şey değil. Bugün cezaevinde şiddet görmesi, Güllü'nün kızının ve kaldığı cezaevinin değiştirilmesi, bu da insanları çok ilgilendiren çok ilginç bir gelişme. Silivri cezaevine nakledildi. Güllü'nün kızı Ülkem Gülter kaldığı koğuşta mahkumlar tarafından dövüldü ve cezaevi değişti. Tabii ki Güllü çok seviliyor. Çok seviliyor. Yani Güllü, şarkıcı Güllü özellikle orta sınıf halk tarafından ve yoksul halk tarafından arabesk müziğin ender başarılı sanatçılarından, seslerinden biri olarak görülüyor. Tıpkı Bergen gibi ve tıpkı diğerleri gibi, Kibariye gibi imzasını atmış arabesk müziğe başarılı olan diğer sesler gibi Güllü de çok seviliyor ve Güllü'nün hayat hikayesi de ezilen bir kadının hayat hikayesi olduğu için arkadaşlar kadınlar tarafından da çok büyük destek gören bir isim Güllü. Ona yapılan bir kötülük, ona yapılan bir yanlış halktan o yüzden çok büyük tepki görüyor. Kızı Tuğya'nın bunu görmesi, bunu bilmesi, bunu unutmaması lazım. Güllü'ye yapılan kötülüğü insanlar kendisine yapılmış gibi kabul ediyorlar ve kızı Tuğya'nı suçluyorlar arkadaşlar. İşte Ferdi Aydın'ın gördüğü çok büyük desteğin sebebi de bu Güllü'nün halk tarafından zaten kabul edilmiş bir sevgi yumağı halinde 35 yıldır Güllü'nün halk tarafından çok seviliyor olması, Tuğyan'a olan nefreti ölümüyle birlikte e, adeta bir nefret topu, nefret yumağı halinde çocukların karşısına çıkardı. Diyorlar ya sokakta yürüyemiyoruz, acımızı yaşayamıyoruz, annemizin mezarına gidemiyoruz. Evet, Dilek Pehlivan diyor ki çocukları eser sattırdığı için beter olsun diyor. Tuğyan için söylüyor. Böyle iddialar var. Çilek idam gelsin diyor. Tuğyan'ı şişlerler diyor Lagaluga. Öyle bir şey olmasın ya. Öyle bir şey dilemiyoruz. Tabii biz fenalık, kötülük dilemiyoruz ama insanlar cezaevinde Tuğyan'a çok kötü bir dayak atmışlar. Çok güzel yaptılar diyor arkadaşlar. Tuğyan hastaneye kaldırmışlar mı? Hani dayak yemiş ya. Revire kaldırmışlar. Cezaevinin revirine kaldırmışlar. Orada pansumanını yapmışlar. İlk müdahalesini yapmışlar. Ee, bilip bilmeden beddua etmeyin diyor. Nurdan da beddua etmemelerini söylüyor. Vücut dili her şeyi ele veriyor diyor.
Kızının da ikisinin de yüzünde hiçbir şekilde bir üzüntü yok diyor Erdem. İdam edilmeli diyor Lagaluga ama idam cezası yok Lagaluga. Türkiye'de idam cezası kaldırıldı 25-30-35 sene evvel. Yazık değil mi diyor Çilek Çilek. Evet yazık anneye yazık arkadaşlar. Semra Acar iyi olmuş çok sevindim diyor. Ee, yani Tuğyan'ın şiddet görmesi tabii ki Tuğyan'dan nefret edenler tarafından iyi olmuş diye değerlendiriliyor. Fakat arkadaşlar unutmamamız gerekir ki adalet sistemi, kanunlar sağlamalı ve bir an önce yargılanmasını diliyoruz. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını diliyoruz. Bunun için iddianamenin hazırlanması şart. Savcının kamuoyu adına, halk adına, millet adına suçlu gördüğü Tuğyan'la ilgili mahkemeden isteyeceği cezayı belirleyeceği, yazacağı dosyayı bir an önce hazırlaması, delillerini koyacağı o dosyayı bir an önce hazırlaması ve mahkemeye göndermesi gerekiyor. Mahkeme de bu iddianameyi yani iddia edilen Tuğyan'ın aleyhinde iddia edilenleri kabul edip yargılamaya geçmesi gerekiyor ve o yargılama da 1 sene filan sürer arkadaşlar. Belki daha kısa da sürebilir. Deliller çok somutsa, çok belliyse arkadaşlar 7-8 ayda da bitebilir, 6 ayda da bitebilir. Hızlıca da karar verilebilir. Deliller çok somutsa ve bu kararın bir an önce verilmesi gerekiyor. Eğer birisi çıkıp da hayır ben öldürdüm, o öldürmedi, ben öldürdüm derse ve ortaya deliller konulursa Tuğyan böyle bir şey şu anda mucize gözüküyor. Öyle bir mucize de gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyoruz. Yargılama süresince her şey görülecek. Tuğyan mesela en yakın arkadaşı Sultan'ı suçlayacak. Çünkü Sultan onun aleyhinde ifade verdi ya, onun tutuklanmasını sağladı ya. Ben öldürmedim, Sultan öldürdü, Sultan itti filan diyecek. Ama benim aldığım bilgi arkadaşlar Sultan mahkemede çok daha geniş konuşacakmış, çok daha başka şeyler anlatacakmış Tuğyan'ın aleyhinde. Tuğyan'la ilgili onu çok çok zor durumda bırakacak başka gerçekler anlatacağını duydum. Sultan'ın, Tuğyan'la ilgili Sultan'ın çok kararlı olduğu, Tuğyan beni yakarsanız hep beraber yanarız, hepimiz yanarız diyordu ya. Tuğyan'ı gerçekten yakmayı amaçladığı ve bir an önce iddianamenin kabul edilmesi için bir an önce her şeyin ortaya çıkması için savcılığa ek ifade de vermek istediğini duydum. Ya verir savcılığa ek ifade ya da mahkeme gününü bekler arkadaşlar. Sultan ama Sultan'ın artık Tuğyan'la bütün bağları kopmuş durumda. Bundan herkes emin olabilir arkadaşlar. Güllü Hanım yıllarca çalıştı, paralar kazandı, evler aldı çocuklar için. Çocuk ne yaptı? Para bul diye bu duruma geldiler. Son ne oluyor? Ölüm. Çilek çilek 48-23. Laga luga. Peki arkadaşlar ben saat 18'de diğer canlı yayınıma başlayacağım. Normal her gün yaptığım canlı yayını açacağım saat 18'de. O yayına hepinizi bekliyorum olur mu? Orada da çok çarpıcı konular var. Abi dizisiyle, Afra Saraçoğlu'nun dizisiyle ilgili çok ilginç bilgiler aldım. O bilgileri anlatacağım. Saat 18'de yani yarım saatten biraz fazla var arkadaşlar. Canlı yayınıma hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Beğen yaparsanız memnun olurum. Çok az beğen sayısı. Abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa yine çok mutlu olurum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bekliyorum.